Asya Hunlarıyla Avrupa Hunları arasındaki genetik bağlantıların araştırılması önemli bilgileri bugün insanlığın hizmetine sunuyor arkadaşlar. Çok sayıda araştırmacının katıldığı ve 24 Şubat 2025 tarihinde yayınlanan PNAS adlı araştırma makalelerinin yayınlandığı dergide önemli bilgiler, tarihsel etkileri göz önüne alarak verilmiş. Avrupa Hunlarının kökenleri, kim oldukları ve nereden geldikleri sorusu akademik camiada ilginin ötesine geçmiş ve kültürel bir bilince nüfuz etmiştir. Hunların Jingdularla ilişkilendirilmesi bu akademisyenlerin konuyu kapsamlı şekilde araştırmasına, tartışmasına ve hiçbir zaman fikir birliğine varamamalarına neden olmuştur. Belki de mevcut kanıtların çok sınırlı olduğu konusunda hemfikir olmalar dışında çoğu araştırmacı yaptıkları arkeolojik, kültürel, etnografik araştırmalarla bu konuyu bir açıklığa koyamamışken genetiğin arkeolojide kullanılması, insan popülasyonlarının gen dizilimlerinin yapılması, antik DNA üzerine çalışmalar, antik DNA'lardaki alınan genomik örneklerin DNA dizilimleri ve diğer insan gruplarıyla ve antik, arkaik kişilerle, toplumlarla bağlantıların araştırılması önemli bir gelişmeyi sağlamıştır. Ve arkadaşlar işte Avrupa Hunlarının döneminde nüfusun kökenleri, çeşitliliği, Bozkır yani Doğu Bozkır dediğimiz Moğolistan'ın ve Tanrı Dağları'na kadar gelen bölge ve Asya Hunlarının Jingmelitleriyle bağlantıları hakkında ikna edici kanıtlar sunduğunu söyleyen bu makale. İlk önce bu işin tarihsel perspektifine bakmamız gerekecek. Burada Hunların 377'lerde Avrupa'da ortaya çıktığı ve Batı Avrasya tarihini yeniden şekillendiren bir imparatorluk kurduğunu bilmemiz gerekiyor. Bugünkü Avrupa'nın neredeyse Germanik kabilelerin yerleşimleri, diğer birbirini iten toplulukların migration period dediğimiz kavimler göçünü oluşturması hepsi Avrupa Hunlarının Avrupa'da ortaya çıkmalarıyla çok yakından bağlantılıdır arkadaşlar. Yine de bu Hunların kökenleri bugüne kadar kapsamlı bir tartışma konusu olmaya devam etmiştir. Geleneksel teoriler onların Doğu Bozkırı'nın yani Moğol Bozkırı'nın ilk göçebe imparatorluğunun kurucuları olan Jingnu'ya bağlıyor. Ancak bu Jingnu İmparatorluğu, burada Jingnu diye sürekli tabir edeceğim ama Hunlu diye de Çin kaynaklarında geçiyor ve bu Asya Hunlarının yani Türk tarihinde bizim Metehan olarak bildiğimiz Çinli kaynaklarda Shanyu olarak, Modu Shanyu olarak geçen büyük Türk liderinin kurduğu Hun, Asya Hun devletinden bahsediyorum. Buradaki Hunlu ya da Jinglular sizi Avrupa Hunlarıyla karıştırmamanız açısından böyle benim tarafımdan söylenecek. Hunlar Avrupa'da ortaya çıkmadan yaklaşık 300 yıl önce bu Jingnu İmparatorluğu dağılmıştı ve bu zaman aralığında Bozkırlar'da Hunlara dair çok az arkeolojik ve tarihi kanıt vardır. Dahası bugün Romanya civarında bulunan, Transilvanya civarında bulunan ve Macar bozkırına uzanan Karpat Havzası'nın 5. ve 6. yüzyıllara ait zengin dönem arkeolojik kayıtlarına rağmen Bozkır'la bağlantılarının kültürel unsurları birkaç bulguyla ve daha az sayıda Doğu tipi mezarla sınırlıdır. Bu çalışmada Karpat Havzası'ndaki 5. ile 6. yüzyıldaki milattan sonra bulunan 10 tane Avrupa Hun dönemi Doğu tipi gömü özelliği gösteren mezar ve Orta Asya'da 2. ila 5. yüzyıl yerleşim yerleri ve Moğol bozkırındaki mevcut dönemden kalan milattan önce 2. yüzyılla milattan sonra 1. yüzyıl arasındaki Jingnu mezarlarının Jingnu da diyebiliriz tabii ki bunlar Asyonlarına. Yerleşim yerleri dahil olmak üzere 370 bireye ait
35 yeni dizilenmiş ve yayınlanmış genetik veriyle arkeolojik kanıtları birlikte analiz eden bir çalışma. Avrupa Hunları ve Asya Hunlarının sonrası dönemde Karpat Havzası nüfusu arasında büyük bir Doğu Bozkır kökenli toplumun varlığına dair hiçbir kanıt bulamadılar araştırmacılar. Bugün de öyledir. Bu bölgeleri Hunların işgal etmesine, Avarların işgal etmesine ve Fatih Macarların işgal etmesine rağmen bugün de belirtici bir Doğu Asya genetik yapısı bu bölgede bulunmamaktadır. Ayrıca Avrasya Bozkırı'nda gözlenen değişkenliği özetleyen doğu tipi gömütler arasında yüksek bir genetik çeşitlilik de gözlenmiştir. Bunları ben size örneklerin tek tek her birini göstererek birazdan bu yayında göstereceğim. Bu gelen Bozkır fatihlerinin karışık bir kökene sahip olduğunu düşündürüyor. Bununla birlikte uzun süredir paylaşılan genomik yollar, Hiyinglu dönemi seçkinlerinin en üst tabakasından bazı bireyleri doğrudan milattan sonra 5. ile 6. yüzyılda Avrupa'ya Karpat Havzası'nda yaşayan bireylere ilişkilendiren genetik soylara dair ikna edici kanıtlar da sunmakta ve bazı Avrupa Hunlarının onlardan geldiğini göstermektedir. Avrupa Hunları 370 yıllarında Karadeniz'in kuzeyine vardıklarında aniden Avrupa tarihinde yer aldılar. Alanlar ve Gotlar gibi çeşitli etnik grupları kısmen boyunduruk altına aldılar ve kısmen yerlerinden ettiler ve Roma İmparatorluğu'na bir dizi göçü başlattılar. Çağdaş yazar Ammianus Marcellinus tarafından yeni ve gizemli bir düşman olarak tanımlanan Avrupa Hunlarının kökenleri bugün bile tartışma konusu olmaya devam ediyor. İlk olarak 18. yüzyılda öne sürülen geleneksel bir teori, onları ilk göçebe imparatorluğun kurucuları olan ve en parlak dönemlerinde yani milattan önce 200 ile milattan sonra 100 arasında çeşitli etnik topluluklara hükmeden ve bugünkü modern Moğolistan, İç Moğolistan ve Doğu Türkistan, Sincan'a karşılık gelen bölgelerde İç Asya'ya yayılan Hinglu'ya bağlıyor. Milattan sonra 1. yüzyılın sonunda Hinglu İmparatorluğu ve daha sonraki CMP ve diğer Bozkır grupları tarafından boyunduruk altına alınan, birbirleriyle rekabet eden, siyasi birimlere bölünen bir imparatorluk. Çoğu akademisyene göre Hinglu ve Hunlar isimleri ilişkilidir. Ancak bu tür dilsel bağlantının kesin doğası tartışılmaktaydı. Asya Hunları, Hintlular ve Avrupa Hunları arasında etnik veya kültürel süreklilik olup olmadığı konusunda çok az fikir birliği vardı. Hintlu İmparatorluğu sonu ile Avrupa'da ortaya çıkmalar arasındaki dönemde Bozkır'da Hunlara dair çok az kanıt ve yazılı kaynaklara dayalı olarak fark edilebilir bir siyasi süreklilik bulunamamıştı. Kültürel veya etnik yakınlığın bir göstergesi olarak kabul edilen maddi kültür unsurları üzerine yapılan önemli araştırmalara rağmen örneğin Hunların yemek pişirdiği kazanlar, yapay kafatası deformasyonları ve taçlar, kompozit yay ve ok uçları, Hun dönemindeki Avrupa mezarlıklarını ve yerleşim yerlerini Doğu'ya ve Orta Asya'ya bağlayan arkeolojik kanıtlar sınırlıydı. Bu nedenle birçok araştırmacı Avrupa Hunlarının ekonomik, iklimsel ve çevresel faktörler de dahil olmak üzere çeşitli faktörler nedeniyle yavaşça batıya doğru hareket eden karışık kökenlere sahip Bozkır savaşçılarının genişleyen bir toplum olarak görmekteydiler. İşte bu makalede analiz edilen Avrasya'nın farklı bölgelerinden gelen genetik kanıtlar Avrupa Hunlarının kökenleri hakkında ışık tutacak mı? Arkadaşlar Hun döneminde Karpat arkeolojisinin önemi de büyük. Çünkü mezar gömüleri, gömü hediyeleri bunlar da bizim için grupların etnolojisini incelemekte önemli bir yer almaktadır. Hunların Karpat Havzası'ndaki fetihleri sonucunda doğuda Sarmat Krallığı ve batıda Roma'nın Panonya'sı milattan sonra 400'den kısa bir süre sonra çöktü. Birçok yerleşim yeri ve mezarlık terk edildi ve bazı durumlarda yanmış yıkım katmanları arkeolojik çalışmalarda gözlenebiliyor. Bununla birlikte diğer alanlar kesintisiz kullanım olduğunu ve diğerleri ise genellikle eski Roma veya Sarmat alanlar içinde yeni, daha küçük yerleşim yerleri ve mezarlıkların yeniden kurulduğunu göstermektedir. Bireysel toplulukların kaderi büyük ölçüde farklılaşmış olabilir ve dönüşümler yalnızca alan yüzeyinde yorumlanabilir. Bu mozaik tabloya rağmen Orta Tuna bölgesinin değişen toplumu Hun yönetimi altında yeni bir bileşik maddi kültürün ortaya çıkışına tanık oldu. Böylece esas olarak Batı Doğu yönelimli mezarlardan oluşan
Küçük mezar grupları ve mezarlıklar. Mezarlardaki çok sayıda çeşitlilikte broş ve boncuk, çok yüzlü küpeler, taraklar yaygın olarak gözlenmektedir. Yapay kafatası deformasyonu geleneği de böyle. Güçlü bir bozkır karakteri yerine bu mezarlıklar Orta Tuna bölgesinin karışık nüfusunun yarattığı 5. yüzyıl kültürünü temsil eder ve diğer eski Roma sınırlı bölgelerinden yakından ilişkilidir. Büyük ölçüdeki kültürel homojenleşmeye rağmen Bozkır fatihlerinin açıkça bıraktığı bazı kanıtlar vardır. Sayıları çok az olsa da bölgede benzeri görülmemiş unsurlar vardır ve bunlar yalnızca yeni tür eserlere değil, aynı zamanda yeni alışkanlıklara ve zihniyete de işaret eder. Topluluk törenlerinde kullandığı anlaşılan kurban kazanları ve cenaze törenleriyle ilgili ritüel depoları ve atlı göçebe yaşam tarzını gösteren nesneler, örneğin atlarla ilgili aletler, Bozkır bağlarına sahip birkaç cenaze geleneğinin 5. yüzyılda ortaya çıktığı ve sonra ortadan kaybolduğunu, bunların öncelikle kuzey-güney yönelimli mezarlarda tek başına ve küçük mezar grupları halinde ve birkaç durumda alt kafatasları ve bacaklarıyla bulunduğunu, bu doğu özelliklerinin paralellikleri Bozkır boyunca farklı dağılım kalıpları göstermekte. Kuzey-güney yönelimli, kuzeye yerleştirilmiş seramik veya hayvan sunları ve mezarlardaki kısmi hayvanlar Asya Hunlarının cenaze uygulamalarına benzemektedir. Kuzey-güney yönelimli Doğu Avrupa ve Orta Asya'daki Hunlarla ilişkili gruplar arasında ve geç Sarmat mezarlıklarında Şernativ Santana, Mureş kültürünün mezarlıkları dahil olmak üzere diğer Doğu Avrupa ve Pontus kültürel bağlamlarında yaygın bir olgu. Bu nedenle 5. yüzyılın ilk yarısında Karpat Havzası'nda yalnızca Hun gruplarına bağlanmaz bu durum. Genel olarak yeni bir Doğu etkisine bağlanabilir. Maddi kültürün Doğu bağlantıları çoğunlukla Pontus Bozkır ve Kafkasya bölgesiyle sınırlıdır. Örneğin hilal biçimli küpeler. Ve yalnızca Doğu Asya'ya özgü hiçbir eser tespit edilemez. Doğu özellikleri mezarlarda tek düze bir şekilde bulunmaz ve genellikle yerel unsurlarla, örneğin Roma geleneklerine göre mezar çukurlarına seramik sürahiler ve cam kapların bırakılması burada da görülür. Bu tür mezarlar bundan sonra Hun dönemi Doğu tipi mezarlar olarak oldukça nadir ve Karpat Havzası boyunca yayılmıştır. Karpat Havzası'nda 5. yüzyılda Doğu kültürel özelliklerinin dağılımı ve bu çalışma için yeni dizilenen bireylerin kazı alanlarını da bir şekilde görüyorsunuz. Hun İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Karpat Havzası'nın doğu yarısı Gepidik Krallığı'nın bir parçası olmuştur. DNA testi yapan arkadaşlarımız Gepit verdiğini görür. Bunlar genellikle Alman, Germanik toplumlara yakındır. Fakat Gepitlerin yönetici kesimlerinde Türkik özellikler vardır. Burada yönetici kısımların bir kısım Türklerle karışmış olduğunu ve bu Gepitlerin aslında Batı Hunlarına, Avrupa Hunlarına isyan eden yine Türklerin yönetiminde ama çoğunlukla Germen kabileler olduğunu biliyoruz. Ancak bu Gepitlere ait maddi kültürlerde hani bir kopuş temsil etmiyor. Bazı yerler özellikle daha küçük mezarlık grupları ve gevşek yapılandırılmış gömü alanları Hun dönemlerinden Gepidik dönemlere geçiş döneminde de kullanılmış ve daha sonra 5. yüzyılın sonlarında erken Orta Çağ Avrupa'sında yaygın kalıpları izleyerek daha büyük sıra mezarlıkları da ortaya çıkmıştır. Hun döneminde diğer gelenekler, örneğin kafa deformasyon alışkanlığı tamamen ortadan kalkmamıştır. Bu nedenle arkeolojik kanıtlardan Karışık Hun dönemi nüfusunun Gepidik Krallığı zamanında en azından da kısmen de olsa devam ettiği anlaşılıyor. Bu çalışmanın amacı Hun dönemi ve sonrasında Karpat Havzası ile Orta ve Doğu Avrasya Bozkırı'nda önceki yüzyıllarda nüfuslar arasında olası bağlantıları, antik genomik verileri analiz yoluyla araştırmaktır. Özellikle Doğu Avrasya Bozkırı'nda Hintlu dönemi nüfusu ile Avrupa Hun dönemi ve sonrasında Karpat Havzası nüfusu arasında doğrudan genetik soyun birbirinin takipçisi olup olmadığını belirlenmesinin mümkün olup olmadığını değerlendirilen çalışmada 35 birey için yeni genom çapında veri sunulmuştur. Veri setini birazdan sizinle paylaşacağım. 5. yüzyıl Hun dönemi Doğu tipi bağlamlardan 4 kişi tek bir mezarda, küçük bir mezar grubunda, bazıları çift gömüde bulunmuştur ve bunlar kümelenmiştir. Arkadaşlar burada Doğu Avrasya Bozkırı'ndan Hintlu bağlamda gelen bireyler 80 tane daha önceki araştırmalarda genomları dizilenmiş olarak bulunmaktadır. Geç Hintlu dönemi milattan
önce 49, milattan sonra 98'de ve erken Hintlu dönemi milattan önce 209 ile milattan önce 50 tarihler arasında Orta Asya'dan gelen bireyler olarak isimlendiriliyor. Yine Karpat Havzası'nda 4. yüzyıl ile 6. yüzyıl arasında 63 tane bireyin genetik karşılaştırma analizleri yapılmış ve bunlar milattan sonra 1. ile 8. yüzyıllarda olan insan gömüleri de dahil edilmiş. Yine bunların arasında Moğol Bozkırı'ndan güneydeki Doğu Türkistan'daki Sincan ve Tanrı Dağları'nın doğusunda yer alan yerlerden, yine Çin'deki Guangxi denilen ve Tayvan'daki yerlerden de arkadaşlar çeşitli örnekler alınmış ve bunların geç Jingnu elit veya işte erken Jingnu ile ilişkili olup olmadığı, bunların birbirleriyle gen birlikteliklerinin olup olmadığı gibi araştırmalar yapılmıştır arkadaşlar. Bunları bilmemiz gerekmektedir. Ayrıca arkadaşlar 2. ila 5. yüzyıl göçebe mezarlarında, 3. yüzyıl demir çağında elit pazarık kültürünün gömülerinde arkeolojik bağlamda keşfedilen kişiler var. Mezarların doğu batı yönelimi, mezar yapılarının taşların yoğun kullanım ve atların gömülmesi. Şimdi bakın az önce belirttiğim gibi doğu batı yönelimli mezarlar genellikle Doğu Bozkırı'nda Türklerde var. Kuzey Güney gömülülerde Pontik bölgede ve Kafkaslar'da var. Şimdi Avrupa Hunlarında her ikisi de görülüyor az önce belirttiğim gibi. Demek ki bu sadece Türklerin safi olarak gelmediğini, kendilerine katılan Pontik yani Ukrayna'nın yukarısındaki havzadan ve Kafkasya'dan bir grup insanları da kendileri beraber katarak geldiklerini gösteriyor. Yine burada tekrar ediyorum pazarlıkta da mezarların doğu batı yönelimli olması, mezar yapılarında taşların yoğun kullanım ve bütün atların gömülmesi, Avrasya'daki at kafatasları derileriyle gömülmüş kuzey güney yönelimli yalnız mezarlardan büyük ölçüde farklı. Bunu da belirtelim. İşte bu Berel denilen bölgedeki cenaze gelenekleri yüzyıllar süren Hun dönemi boşluğuyla onlardan ayrılmış olsa bile önceki pazarlık gelenekleriyle uyumlu görülüyor. Bununla birlikte dikdörtgen gövde büyüklüğündeki taş sanduka ve oyulmuş kütük tabut ve sırt üstü uzanmış gövde Hun geleneklerine benziyor. Dolayısıyla Berel'deki büyük pazarlık höyüklerini çevreleyen Hun ve Siempi dönemi mezarları Jingnu döneminde İç Asya otlaklarında ortaya çıkan uygulamaların ilgi çekici bir kültürel karışımını oluşturuyor. Bununla birlikte Jingnu rejiminin çöküşünden sonra Berel bölgesinde devam ettiği veya yeniden ortaya çıktığı görülen Altaylara özgü bazı uygulamalar da var. Yine Karpat Havzası grubu geç Sarmat Hun döneminde Hun ve Gepitik dönemlerinde tarihlenen çeşitli arkeolojik bağlamlardan gelen bireyleri içeriyor. Karpat Havzası'ndaki Sarmat döneminin son evresine ait mezarlıklar, Hun ve Gepidik dönemlerine ait daha büyük gömü komplekslerine ait dağınık mezarlar, Gepidik dönem sıra mezarları, bunların bu çalışma için yeni dizilenen Doğu Asya karışımına sahip 20 bireyi bulunduruyor. Geriye kalan 10 bireyin 5. yüzyıla ait tipik Hun dönemi Doğu tipi mezarlarına ait yukarıdaki açıklanan bireylerin Arpat dönemi olabilir vesaire mezarlarında Güney Polonya'da Karpat Havzası'nın kuzeyinde yer alıyor. Buradan çıkan sonuçlar için arkadaşlar genomik ata kompozisyonu açısından Hingnu dönemi bireylerinin 2 ile 6. yüzyıl Orta Asyalı bireylerin önceki makalelerde açıklandığı gibi geniş ve heterojen doğudan batı Avrasya doğru karışım eğrisi boyunca dağıldığı görülmüştür. Yani Hintlularda da daha önce bizim yaptığımız yayınlarda da çok belirttik. Ana soyu Ancient North Asianlar, Antik Kuzey Asyalılar. Daha sonrasında bir miktar Uyuk, Saklı Uyuk bölgesinden gelen karışım. Arkadaşlar Afenasöve etkisiyle beraber yine arkadaşlar bir miktar Sintaşta etkisi Andronova ve Bakteriya Marjana Arkeolojik Kompleksinden azıcık gelen bir genle çok güzel modelleniyordu. Yani geç Hunlarla Asyonlarıyla erken dönem Hunların arasında bir farklılık var. İşte Proto-Türk mü değil mi falan tartışmalarından ziyade bence buraya da yoğunlaşmamız gelmektedir arkadaşlar. 4. yüzyılın sonundan 6. yüzyıla kadar olan Karpat Havzası bireylerinin çoğunluğu Doğu
Orta Asya genetik karışımına dair hiçbir belirti göstermiyor ve yalnızca Avrupalı atalar taşıyor. Bu bağlamlar arasında 19 birey değişken miktarda Doğu Asya karışımı gösteriyor. Bunlar arasında Cisganya bölgesinde yetersiz döşenmiş 5 ile 6. yüzyıl mezarlarından çıkan 5 tane örnek bireyin en yüksek miktarda Doğu Avrasya atasına sahip olduğunu belirtiyor araştırmacılar. Doğu kökenli kökenlerin düşük miktarda Gepitik dönemi Hacdunanas mezarlığındaki bireylerde de bulunduğu, Hun dönemi Doğu tipi mezarlarında bulunan 10 birey arasından 8'inin Batı ve Doğu Avrasya karışımının farklı miktar ve tarihlerini gösterdiğini, tüm bu karışık bireyler arasında Batı'dan Doğu'ya karışım tarihleri ve karışım oranlarında yüksek bir heterojenlik olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Birçok Hinnu veya CMP dönemi bireylerinde bulunan Kuzey-Doğu Asya kökeninin yani ana kökeninin bunlarda da az da olsa bulunduğunu, Hun tipi, Doğu tipi gömülerdeki bireylerin daha eski karışım tarihlerine, Hintlu dönemine daha yakın olma eğilimleri bulunduğunu belirtiyoruz. Arkadaşlar, buradan gelen Bozkır'la ilişkili bireylerin zaten oradan gelirken karışık atalara sahip olduğunu gösteriyor ve Karpat Havzası içinde Avrupa atalar taşıyan popülasyonlarla ek bir varış sonrası karışımda öneriliyor. Dahası Hun dönemi Avrupa'daki Doğu tipi gömülerindeki bireyler diğer bireylere göre çok farklı genomik profile sahiptir. Birincisi, tüm ataların Sarmat, İskit, Orta Asya, Bozkır gen havuzundan geldiği şekilde modellenebiliyor. Bu da Demir Çağ İskit bağıntılı popülasyonların uzandığı daha eski bir karışımın katmanının sonucu. Arkadaşlar, burada bazı bireylerin tek tek genomik atalarının, Kafkasyalarının vesairelerini almış. Bunlardan bahsetmiyorum. Bunlar sizin için çok bilgi kirliliği olur arkadaşlar. Bunların tek tek şurada bulunan elit şunlardır, bu böyledir falan filan diye yapmak istemiyorum. Arkadaşlar, burada tabii bunların benzerlikleri, biliyorsunuz 3000 santim DNA'mız var bizim bir hücremizin içinde. Arkadaşlar, 8 ile 12 santim arasındaki paylaşılan genler, çünkü ölen insanların DNA'sı parçalanıyor. Toplanmış olası akrabalıklar gruplarını yapmışlar arkadaşlar. Bireylerin birbirleriyle benzerliklerini bu şekilde yapmışlar. Burada bu bilimsel makalenin size çok detayına da girmek istemiyorum. Yine Asya Hunları dönemi veya Karpat Havzası'nın 4. yüzyılla 6. yüzyıl arasındaki dönemde Tanrı Dağları'ndan göçebe bağlamda gelen bireylerin en uzun 20 santim, çok sınırlı olarak da 8 santim bağlantıları DNA'da tespit edilmiş ve Tanrı Dağları'ndan gelen grupların literatürde genellikle Hunlar olarak tanımlanmasına rağmen maddi kültürlerin Avrupa Hun dönemi arkeolojik buluntularıyla yakınlık göstermediği yönündeki arkeolojik gözlemi doğruluyor. Yine Güney Orta Asya'daki nüfus değişimlerine ilişkin anlayış da sınırlı, fakat Bozkır tipi tek başına gömülmüş bireylerden veya Hun olarak kabul edilen alanlardan alınan, yani e, mesela Akunlar, Heftalitler vesaire Kidalitler var. Bunlardan bilgiler olmadığından bahsediyor. Yine bu şeylerde ama Doğu Asya yerleşimlerinin Sincan bölgesindeki bireyler arasında sınırlı da olsa DNA benzerliklerinin olduğundan bahsediyor ve en son tartışma konumunda şunu söyleyebiliriz ki, öncelikle çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda Avrupa'daki Hun dönemi Doğu tipi mezarlığına bulunan bireylerin bazılarının değişen miktarda Kuzeydoğu Asya kökeni olduğu doğrulanıyor. Yani ana soyu doğrulanıyor. Benzer karışık genomik soy profilleri önceki bin yıllarda tüm Avrasya Bozkırı'nda daha yaygın olarak da bulunmuştur. Bu nedenle bunları belli önceki Bozkır arkeolojik kültürleri ve insanlarıyla ilişkilendirmek açık değildir diyor. Tabii ki burada bu Avrupalıların ikiyüzlülüğünü bu yayında görüyoruz. Burada yeni verilen geliştirilmiş haplotip analizler eklenerek Hintlu dönemi Asya'daki bireylerin bazılarının Karpat Havzası'ndaki arkeolojik olarak tanımlanmış birkaç Hun dönemi Doğu tipi mezarlarıyla, bazılarıyla ve 5 ve 6. yüzyıl bağlamda Doğu Asya karışımının genetik imzalarını taşıyan diğer bazı bireylerle bağlayan doğrudan genetik soyadlarına dair ikna edici kanıtları da bulduklarında
belirtmek zorunda kalmışlar. Ayrıca Karpat Havzası'ndaki diğer 5 ve 6. yüzyıl bağlamlarından 371 birey için veri araştırılarak, burada 143'ü de sonradan dahil etmişler araştırdıkları, Kuzeydoğu Asya veya Bozkır karışımı izleminden taşıyan yalnızca 26 birey, yani %6'sı bulunmuş. Bunu da belirtmem gerekiyor. Yani bunlar sandığımız kadar kalabalık değildi ama onların içinde Türklere hizmet eden diğer gruplar da vardı tezi burada ortaya çıkıyor. Bu dönemi Doğu tipi mezarlardan 11'den 8'ini içeriyor. Mezarların sayısı az. Hepsi tek başına veya küçük mezar grupları halinde coğrafi olarak Tuna'nın doğusuna dağılmışlar. Bu nedenle bu bireyleri Doğu atalarıyla bağlayan bu doğrudan soyadların dışında hem arkeolojik hem de genetik olarak bu zaman diliminde daha büyük Doğu Bozkırı köken toplulukların varlıklarına dair kanıt bulamıyorlar. Yani onlar sandığımızdan daha az bir grup olarak geliyor fakat insanları yönetiyorlar. Genel olarak bu çalışmanın sonuçları Avrupa Hunların tarihi hakkında çeşitli sonuçlara varmamızı da sağlıyor. Birincisi, Avrupa'daki Hun krallıklarının nüfusu genellikle oldukça heterojen. Bu özellikle Hun dönemi Doğu tipi mezarlarda bulunan bireyler için geçerli. Bunlar çağdaşlarının Hun olarak gördüğü ve atalarının tüm Doğu Batı Avrasya genetik eğilimi boyunca yayılan askeri seçkinlere ve ailelerine ait olarak yorumlanıyor. İkincisi, ancak 5. yüzyıl Doğu ve Orta Avrupa'sında gömülen bireylerin bazılarının Orta ve Doğu Avrasya bozkırındaki daha önceki mezarlarla bağlantılarına olduğuna dair açık işaretler var. Ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere eski Hintlu toprakları da dahil olmak üzere bazı Avrupa Hunlarının oradan geldiği kanıtlanıyor. Bu bağlantılar ayrıca eski Hintlu topraklarının, yani Altay Dağları'nın batısındaki Berel bölgesi dahil, Pazarık Kurganı'nın vesaire olduğu yerlerde dahil gömülen bireyleri de içeriyor ve Hintluların bazı kısımlarının yenilgilerden sonra geri çekilmiş olabileceğini, Altay Dağları'nın batısındaki mezarların Avrupa ile bağlantıları olduğunu ancak arkeolojik olarak pek az ortak noktaları olduğunu belirtiyor. Kuzey Kazakistan'da daha da batıdaki alanlar Aktobe, Kuralli gibi Hun dönemi Orta Avrupa ve bazı arkeolojik benzerlikler gösteriyor. Bu yalnız mezarlar 4 ile 5. yüzyıllarda Avrupa'yı kasıp kavuran aynı Hun hareketlerinin bir izi olabilir diyor. Üçüncüsü, Hintlu veya Avrupalı Hunlarla Tian Shan bölgesi ve Güney Kazakistan'daki Otrar Ovası arasında önemli doğrudan bağlantılar kurulamamıştır. Ancak bu Güney Orta Asya'nın daha geniş bölgesinden alınan verilerle test edilmesi gereken ön bir sonuç olarak da kalabilir. Hunların 370'te Doğu Avrupa'ya göçünün 200 yıl sonraki Avarların göçünden farklı olduğu sonucuna varılıyor ve 6. yüzyıldaki Avar çekirdek grubu Doğu Asya'daki Juan Rouran İmparatorluğu'nun yenilgisinden hemen sonra Avrupa'ya kaçtı ve ağırlıklı olarak Doğu ve Orta Asya kökenlerine sahipti. 4 ila 5. yüzyıl Avrupa Hunları ise 1. ve 2. yüzyılda son Hintlu popülasyonlarına zamansal olarak daha uzaktı ve genetik kültürel olarak çeşitliydi. Uzaklara uzanan bu bağlantılar ancak zamanla çeşitli kökenlerin karışması, çeşitli karışım tarihleri ve arkeolojik farklılıklar tek seferlik uzun mesafeli göçten daha karmaşık bir hareketlilik ve karışım sürecini gösteriyor. Umut ederim anlattıklarımızı anlayabildiniz arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar.